Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün çok farklı bir katlama tekniğiyle nefis bir haşhaşlı çörek tarifim var. Haşhaşlı bükme de diyebiliriz. Şöyle bir gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Biliyorsunuz ben genelde 1 su bardağı sütü dolaptan alıyorum. 1 su bardağı suyu da kettle'da biraz ısıtıp döküyorum. Otomatikman ikisi de ılınmış oluyor. 4 yemek kaşığı şeker. Şöyle orta derecede tatlı bir bükme olacak, belirtmek isterim. 1 pakette toz mayamızı ilave edelim veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kısa bir süre karıştıralım. 1 dakika tezgahta bekletelim. Mayamız erimiş olsun. 1 dakika dinlendiriyorum. Geliyorum. 1 dakikanın sonunda tamamen erimişti. Şimdi bir tane yumurta akı, bir yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. 1 tatlı kaşığı tuz ve unumuzu da ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, unu lütfen kontrollü ekleyin. Bende 5 su bardağı un tam denk düştü. Ama yumurta akınızın büyüklüğüne veya ununuzun farklılığına göre bu oran değişim gösterebilir. Ben de göz kararı biraz ekledim. Kabaca bir kaşıkla toparlıyorum. Baktım ki biraz daha gerekli. Un takviyesi yaparak hamuru karıştırabileceğim bir kıvama getiriyorum. Hamurumuz şimdi istediğimiz kıvama geldi. Aşağı yukarı biraz toplandı. Şimdi kenarda 125 gram tereyağımız var. Onu ortadan kestim. Yani şu an hamurun içerisine 70 gramını ekleyeceğiz. 72,5 oluyor da 70 gram tereyağımızı ekleyelim. Diğerini sosumuza kullanacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, oda ısısında yumuşamış tereyağı ekledikten sonra biliyorsunuz 5 dakika yoğuracağız. Yani artık canınız bir şeye mi sıkıldı? Yoğurun 5 dakika. Hem enerjinizi atarsınız hem de çok güzel bir hamurunuz olur. 5 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi tamamen toplanmış. Çok güzel. Ne diyoruz? Parolamız ne? Fıstık gibi bir hamur yoğuruyoruz. Size şöyle kıvamını göstereyim. Hamur elinizi bıraksın diye un takviyesi yapmayın. Böyle akışkan ama elinize de yapışmayan, orta yumuşaklıkta elastik güzel bir hamur yoğurduk. Çok güzel görünüyor. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. İç harcımız için az önce belirttiğim 70 gram tereyağımız vardı. Onu ocakta iyice eritelim. 250 gram haşhaş ezmesinin içine döküyoruz. Çeyrek su bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Yarım su bardağı şeker ekleyip hepsini güzelce karıştıralım. Bu arada arzu ederseniz vanilya ekleyebilirsiniz. Ama ben eklemedim. Hepsini güzelce karıştıralım. Bu şekilde akışkan, bütün malzemelerinde geçmiş olduğu bir iç harcımız şu anda hazır. Bu arada hamurumuzun mayası gelmişti. Bakar mısınız? Dikkatinizi çekerim. Kapağı kaldırmış hamur. O kadar güzel mayası gelmişti. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tezgaha biraz un serpelim. Hamurumuzu komple bir hamur kartıyla tezgaha alıp 4 eşit beze alalım. Bu arada siz izlerken ben hemen videom hakkında bir açıklama yapayım. Şimdi ben bu videomu çekerken tarife odaklanıyorum. Aynı zamanda kameraya da kayıt düğmesine basıp hemen tarifimin yanına geçerim. Biraz sonraki ilerleyen bölümde ben kayıt düğmesine bastım. Fakat kameranın kendine has bir Speicherkarte, Türkçesi hazne, yani haznesi oluyor ya, çekim haznesi, o dolmuştu. Bellekti galiba. Dolmuş ama ben o sinyali almadım. Bakmadığım için, böyle tarife kendimi çok kaptırdığım için maalesef tarifimin bir bölümünü çekememişim. Onu biraz sonra göstereceğim. Aslında tarifi paylaşıp paylaşmamayı çok düşündüm ama o kadar emeğime de kıyamadım. Biraz sonra görünce tekrar hatırlatacağım. Şimdiden hepinizden istem dışı olduğu için özür diliyorum. 4 tane eşit bez aldım. Elimle şöyle hafif basarak bir merdane yardımıyla her bir bezemizi 25 maksimum 30 santim açalım. Çok güzel bir hamur. Zaten merdane ile 1-2 dokunmanızda hemen açılıyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30 santim açtım. Hepsini şöyle bir gösteriyorum, inceliğini de.
kenara alıyorum ve bütün bezeleri de aynı şekilde açarak tezgaha diziyorum. Bu arada elinizle biraz basıp büyütürseniz açma işleminiz de çok daha pratik olur. 4 tane bezemiz vardı. 4'ünü de açtım ve hazırladım. Şimdi bir tane bezemizi ortaya alalım. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı dolusu haşhaş ezmemizi, iç harcımızı ekleyelim. Her tarafına kaşıkla sürüp bütün bezeleri üst üste dizelim. Almanya'da yaşayan arkadaşlarım için, Almanya'da biliyorsunuz Alman marketlerinde Mohn paste vardır. Yani benim kullandığım beyaz haşhaş ama Almanların kullandığı siyah haşhaşın ezmesi var. Onu kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama böyle beyaz haşhaş istiyorsanız o da Türk marketlerinde kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Türkiye'deki arkadaşlarım zaten her yerde kolaylıkla beyaz haşhaşı bulabilir. Yani aynı tarifi siyah haşhaşla da yapabilirsiniz. Arzu ederseniz tahin ve cevizle de yapabilirsiniz. Bütün bezeleri elimden geldiğince haşhaşlı harcı her tarafına düzerek biraz da elimle şöyle bastırıyorum ve son bezemizi de yine haşhaş döküp yayıp diziyorum. Şimdi biraz sonra o can alıcı noktaya geleceğiz sevgili arkadaşlarım. O kameramın belleğinin dolduğu ve çekimi bıraktığı benim sonra fark ettiğim bölüm. Son bezeyi de üzerine alıyorum. Elimle şimdi biraz basıyorum ve un ekleyip merdane ile açıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, işte tam unu serpmişim. Ben orada hevesli hevesli açıyorum. Böyle diyorum güzel açıdayım, tam iyi. Ama burada bellek şimdi durmuş gitmiş, ben fark etmiyorum. Ama ben yine de açmış olduğum bölümden devam ediyorum. O 4 kat bezemizi merdanemizle güzelce açalım. Yaklaşık 60 santim diyebilirim. Açtıktan sonra kalan bütün haşhaş ezmemizi de açtıktan sonra en üst bölüme sürelim. Ben bu işlemi en kolay bir hamur kartıyla yapıyorum. İşiniz çok daha kolay olur. Hem de çok eşit bir şekilde yayabilirsiniz. Tüm haşhaşımızı sürdükten sonra kenarlarından biraz sündürelim. Yani kare yapmaya çalışalım çünkü keseceğiz. Benim şu an kullanacağım bir teknik var. Uzun yıllardır beni takip eden izleyicilerim bilir. Ben bunu yaklaşık 10 yıl önce Instagram'da vermiştim. Bu bir dilber dudağı baklavasının kesme tekniğidir aslında. Ben bunu bugün haşhaşlı bükme için kullandım. Elimde böyle bir kurabiye aparatı var. Elinizde böyle bir aparatınız yoksa bardakla da olur veya birazcık ağzı sivri bir fincanla da olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, katlayın. Daha sonra yarım ay şeklinde kesin. Çok güzel görünüyor. Görüyorsunuz kat kat bütün dilimlerini. Böyle katlı bir şekildeyken de tepsiye dizelim. Çok pratik ve çok güzel bir tekniktir. Ben bunu Ramazan'da sizlere zaten dilber dudağı tatlısını da tekrar vereceğim. Haberiniz olsun. Bütün kestiğim bölümleri tepsiye diziyorum. O kesmiş olduğumuz bölümü şöyle açalım. Bir rulet yardımıyla tam ortadan kesiyorum. Bakın ben size onu da o kesiyoruz ya, o bir tarafını bırakın. Siz öbür taraftan devam edin. Mesela kestiğim kenarda beklesin. Kesmiş olduğunuz yerden yine katlayın. Yine elinize kurabiye aparatını alıp yarım ay olacak şekilde bütün hamurunuzu bu şekilde aynı aşamayla yaparak bitirin. O kalan parçaları da göreceksiniz biraz sonra nasıl değerlendirdiğimizi. Çok güzel görünüyor. Ben bu dilber dudağının bu teknikle kesilmesine bayılıyorum. Çok çok güzel oluyor. Bütün hamuru aynı şekilde yaptım. Ortadan kestim, katladım. Minik minik bu bükmelerimizi kestim. Kalanlarını da biraz sonra size hızlı çekimle nasıl yaptığımı göstereceğim. Almanya'daki arkadaşlarım bilir. Alman fırınlarında böyle Mohn haşhaşlı çok güzel bir tatlıları vardır. Kahvenin yanında servis ederler. Aynı bunun gibi karışık kuruşuk böyle birbirine kıvrılmış bir mayalı hamurdur. Şimdi bu artanları da kendi elinizle son derece pratik bir şekilde böyle kıvırıp kesin, tepsiye dizin. Yani hiç uğraşmanıza da gerek yok. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvırıyorum, biraz ortaya doğru yapıştırıyorum, ortadan kesip tepsiye diziyorum. Hiç öyle özenmenize de gerek yok. Acayip güzel, orijinal bir görüntü elde ediyoruz. Ben buraları hiç kesmeden sizlere nasıl yaptığımı, nasıl çalıştığımı gösteriyorum.
kıvırdığımda görüyorsunuz sanki bunları böyle tek tek kesmişiz gibi. Halbuki değil, artan hamurlarımızı değerlendiriyoruz. Biraz bu tarz tariflerde bilirsiniz tezgah batıyor, eliniz batıyor. Aslında ben o kameranın belleğinin bittiğini fark ederdim ama elim çok haşhaşlı olduğu için normalinde 50 defa elimi yıkayıp gidiyorsam bu sefer 30 defa dedim hani çok olmasın elim çok kirli diye. O yüzden o açma esnasını kaçırmış oldum. Son parçayı da baktım çok ince. İkisini birleştirdim. Kendi ekseninde döndürdüm. Kestim ve tepsiye dizdim. Hiçbir ayrıntıyı atlamıyorum. Aklınızda hiç soru işareti kalmasın. Bütün hamurları aynı şekilde yaptım. Verdiğim bu tariften 2 tepsi haşhaşlı bükmemiz çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, birisi bildiğimiz dilber dudağı tekniğini kullanarak yaptık kat kat. Bir diğerini de Alman fırınlarının olduğu gibi bükme yaparak dizdik. Şimdi bir tane yumurta sarımız vardı. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ekleyip açalım. Bütün onu da yüzeyine sürelim. Ve biraz da iri kıyılmış cevizi serperek bitiriyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Şu anda tarifimizi komple bitirdik. Şimdi bir 25 dakika tezgahın üzerinde yer mayası için bekletelim. Yani birazcık hamur kendini toparlayıp hafif kabarsın. 25 dakikanın sonunda fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Böyle bir görsel olamaz diyorum. Biraz sonra doku testinde de göreceksiniz. Muazzam bir şey oldu. Çok güzel görünüyor. Yani o klasik alıştığınız haşhaşlı bükmelerden çok farklı. Ben size böyle sentez yapmayı çok seviyorum, farklı tarifleri. Bu da bir diğer tepsimiz. O da pişti. 35 dakika pişirdim 190 derecede. Onun da hemen formunu gösteriyorum. Son derece orijinal, son derece güzel bir şekli var. Şimdi bunların üzerine yine Alman fırınlarından esinlenerek uyguladığım sosumuz var. Sosumuz için gerekli malzemeler: 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve bunun içine de göz kararı 1 yemek kaşığı bir ekleyin, bir karıştırın. Sonra gerekiyorsa birazcık daha ekleyin. Yani sütü çok az ekleyin. Bu kıvama getirin bir tel çırpacakla. Oldukça koyu akışkan bir sos oluyor. Bunu da bir krema torbasına doldurarak veya bir buzluk poşetiyle de yapabilirsiniz. Veya bir fırçayla da üzerine sürebilirsiniz. Komple bükmelerimizin üzerine gezdiriyorum. Bu vermiş olduğum sos bir 15 dakika sonra donuyor. Yani sulu kalmıyor, donuyor. Çok güzel, çok lezzetli bir görsel katıyor. Ve bütün bükmelerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle yakın çekimle gösteriyorum. 2 tane farklı şekil yaptık sevgili arkadaşlarım. İkisi de birbirinden güzel. Hemen doku testine büyük bir zevkle geçiyorum. Bunu az önce de belirttiğim gibi bizim o klasik dilber dudağı tarifimizden esinlenerek yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım, sunumu çok güzel. Lezzeti de aynı zamanda bu katları muazzam duruyor gerçekten. Bir de bunu servis ettiğinizde hani bazı hamur işlerinde bölmek gerekir. Çok hepsini yiyemem denilir. Ama bunu kat kat, yaprak yaprak açarak yiyebilirsiniz. Her bir katı kendiliğinden ayrılıyor. İsterseniz böyle tek tek ayırarak yiyin. Yani nasıl isterseniz. Bakın bu tek tek tane tane çıkıyor. Paylaşarak yiyin. Çok güzel oluyor sevgili arkadaşlarım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bildiğimiz klasik bir tatlımıza özgü bir kesme tekniğini haşhaşlı bükmede kullandım. Bir diğer formumuzda artan parçaları bükerek yapmıştık. Bu da Almanya'daki yaşayan arkadaşlarım bilir, bizim bekar aylarda çok satılır. Onun şekli son derece orijinal ve son derece güzel duruyor. Üzerindeki sos ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Onu da yine şöyle bölüyorum. Her bir katını tek tek görüyorsunuz. Ben haşhaşı çok seven bir insanım. Bizim Türk kültürümüzde, geleneklerimizde de haşhaşın çok önemli bir yeri vardır. Bugün sizlere haşhaşlı bükme, haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.